Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün benim ekibin inanılmaz fazla istediği ve sizden de böyle arada gelen fajita tarifi var. Efsane ipuçlarıyla böyle sour cream yerine kefir kullanarak çok lezzetli bir batırmalık yaparak ve de o tavuğu çok lezzetli yapacak ipuçlarıyla çok müthiş, ne kadar çok dediğimi bilmiyorum ama efsane bir fajita tarifi başlıyor. Bütün bunların hepsini yarım saatte yapacağım. 30 dakikaya kuruyorum. Başladı. İlk başta tavuklu yapıyoruz fajitayı. Etli de olabilir. Bir tane göğsüm var. 2 tane de butum. Eti yumuşatması için şöyle bir numara yapacağız. Kefir kullanacağız. Kefir inanılmaz yumuşatıyor. Bir parça tuz, birazcık da karabiberini ekliyorum. Tavuğu şöyle bir karıştırıyorum. İstersek acı da bulayabiliriz. Dediğim gibi bu orijinal fajita tarifi değil. Bu Refika'nın fajitadan esinlendikleriyle yaptığı daha da lezzetli olacağını düşündüğümüz bir tarif. Kefir, soğan suyu, yoğurt bunların hepsi et yumuşatmada gayet iyi ama ben en iyi performansı birkaç yıl evvel bir gazete yazısı hazırlamıştım bununla ilgili. Kefirde bulduğum için bunu görmenizi istedim. Şimdi bunu kenara koyuyoruz. Burada bir tane süzgeç var. Bir tane tülbent koyuyorum ve kefiri bunun içine döküyorum. Bu da neden? Klasik bir fajita böyle tabağında et ve altındaki işte sebzeleri var. Yanında da 3 tane güzellik oluyor. Bunlardan bir tanesi avokadolu, guacamole. Bir tanesi böyle bir salça. Hepsi aynı kökten geliyor. Böyle lezzetli bir domatesli bir karışım. Bir de sour cream yani ekşi krema oluyor. Ama ekşi krema bizim böyle cart diye bulabileceğimiz bir şey değil. Ama bizim kefirimiz var ve kefiri kullanabiliriz diye. Şimdi böyle tülbentte yavaş fazla suyu ki bu alta dökülen suyu muhakkak için. Kalanını da biraz daha koyulaştıracağız. Onun için bunu kenara koyuyorum. Şimdi gelelim o lezzetli sosu yapmaya. Onun için de çok güzel bir numaram var. Bunu böyle bir misafiriniz geldiğinde bir batırmalık olarak böyle tavuk batırmalı, cips batırmalı olarak da kullanabilirsiniz. Bir tane böyle közlenmiş biber. Bunu alıyorum böyle direkt parçalayarak içine koyuyorum. 5 dal maydanozum var. Hop. Bunu da böyle içine atıyorum. Bir tane kırmızı soğan, çok büyük değil. Bunu da ortadan kesip böyle içine atıyorum. Bir diş sarımsak ve de orta kısmını da aldım. Bir tane, hatta 1,5 tane olsa daha iyi. Domates. Buna biraz tuz, dengelesin diye çok azıcık şeker, biraz pul biber, birazcık karabiber ve son olarak da bir çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Tam püre yapmıyorum, böyle hafif renkler ve güzellikler böyle kalsın istiyorum. Şu haliyle. Bunu ilk böyle tattığınızda falan diyebilirsiniz. Hatta ben bakayım ilk tattığınızda nasıl olacağını size söylemek isterim. Daha lezzetler tam birbirine geçmediği için güzel ama wow olmayacaksınız. Bu böyle yaklaşık bir 15 dakika bekleyecek. İşte o zaman wow olunacak hale gelecek. Şu an böyle çok güzel lezzetli bir çoban salata gibi. Ama daha güzel olacak. Gelelim bu ikincisiydi. Üçüncüsüne. Üçüncüsü de avokadolu. Bir yarım avokado bize yeter. Şimdi bunu böyle kestim ortadan ikiye. Yarısını aldım. Çok acı ki Trabzon hurmasını iyice yumuşayarak yenmesi gerektiğini bilmiyoruz da avokadonun yumuşayarak yenmesinin gerektiğini bilen kişi sayısı daha fazla. Bir diş sarımsak ekleyeceğim. Avokadonun yarısını kullanmadık ya. Bunu böyle üstüne kapatmak gerekiyor. Şöyle ki böyle yüzeyle temasını kesip bunun hani buzdolabında daha 1-2 gün daha kalabilsin diye. Sarımsağı da şöyle kesiyorum. Ayırıyorum. İnce kıyıyoruz. Bir parça tuz koyuyorum üzerine. Bunu böyle direkt avokadonun içine attık. Sonra buna en güzel yakışan şeylerden bir tanesi de kişniş. Kişnişleri de böyle ince kıyıyorum. Evet, bazılarımız sevmeyebilir. Bir kısım insanda gerçekten genetik olarak buna böyle karşı korkunç bir tepki var. Ama bir kısmımızda böyle tanıdık olmadığı için ama sonra sevip mesela abim benim şu an bayılıyor. Kişniş diye yıllarca hiç yiyemiyordu. Karıştırdım. Buna çok azıcık karabiber ve normalde böyle lime falan çok güzel oluyor. Bizim burada kumkatımız var. Bir tane kumkat alacağım. Hani kumkat nereden bulacağız Refika diyebilirsiniz. Haklısınız da. Eğer bulamazsanız
birazcık mandalina ve biraz da mandalina kabuğu koyabilirsiniz. O da çok güzel olur. Şöyle ortadan kesiyorum. Bunları da böyle ince ince doğruyorum. Çok ince bile değil. Arada böyle parça parça dişe gelsin de istiyorum aslında. Evet. Tek çekirdeklerinden ayırıyorum. Mis gibi koktu bile. Bunu da ekledim mi? Neredeyse. Tamam. Ve gayet güzel bir şekilde oldu. Bunu da böyle içine birkaç damla da limon koyunca tamamdır. Hatta azıcık daha ısırsın istiyorum. Onun için bir parça daha karabiberini arttırdım. İkinci sos da tamam. Fajitanın yapım aşamasına geçebilirim. Şimdi varsa bir döküm tava. Bu işin en güzel fark edeni döküm tava. Çünkü döküm tava o cız 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 geliyor ya. Bizim lezzetli bir şey yiyorum algımız 5 duyumuzla birlikte gelişiyor. Bu da nedir? Şimdi fajita bunu çok iyi beceriyor. İskender kebapla fajita hatta yarışıyorlar. Burada hatta lezzet olarak İskender, tip olarak fajita geçiyor bence. Şöyle oluyor. Şimdi ısmarladınız böyle aç aç bekliyorsunuz. Ondan sonra şşş diye bir ses gelmeye başlıyor. O tavadan gelen kulağınıza. Ondan sonra o geldi. Bunu bir orkestra gibi düşünün. Sadece keman çalıyor. Ondan sonra şşş diye geldi. Önünüze böyle tabak geldi ve dumanları o şeyden ve kokusu geldi ve pof diye burnunuza. İkinci duyu o sırada sanki bir davul başladı gibi düşünün. Gelelim üçüncüye, o da görme. Yani kırmızısı, yeşili, beyazı, yanında lavaşıyla böyle rengarenk bir tabak görüyorsun. Üçüncü duyuya da hitap etmiş oluyor. Sonra gelelim dördüncü duyuya. O da lavaşı aldık elimize ılık bir şekilde. Sonra sosları sürdük elimize o yumuşacık böyle onu sardık. Zaten 4-0 yeniyiz. Yani lezzet konusunda o senfoni, bütün yaylı çalgılar, davullar, flütler böyle her taraftan bize böyle lezzetli bir şey geliyor diye zaten uyarmış oluyor. Ağzımıza attıktan sonra zaten o 4-1 bile olsa, bile olsa tadı zaten yenmiş oluyor ve bunu fajita gerçekten iyi yapıyor. Bu mantıkla diğer başka yemekler yaptığımızda da aklınızda olsun, hani bu etkiyi yaratabilecek görüntüler, sunumlar kafanızda hayal edebilirsiniz. Yani birazcık ses, biraz çıtırtı. Şöyle hiç ekstra yağ koymadan yerleştiriyorum. Son dakika hafif bir yağlayacağım. Bu şimdi tatlı tatlı pişecek. Pişene kadar bunun diğer sebzeleri de olacak. Şimdi fajitada önemli bir diğer hadise de, en önemli şeylerden bir tanesi sebzeleri etin tavadaki lezzetli kalanıyla pişirmek, yumuşatmak. O mühim olan o. Hepsini böyle buraya aldım. 2 tane küçük soğan var. 1 iri soğan yeter. Kalın kalın kesiyorum. Biberleri de şuradan tepesinden açtım. Sonra bunu böyle bastırdım. 1, 2 böyle 3 sıra gibi yaptık. Bunu da yine göze gözükmesi, renkler açısından önemli diye böyle parçalara ayırıyorum. Normalde ben soğanları biraz daha fazla pişirir, biberleri daha az pişirdim ama bunda soğanları da az pişirmek, böyle kıtırtısı dişimize gelsin istiyorum açıkçası. İlk bir tarafları şöyle bir pişti. Ne kadar yumuşattığını size tarif edemem kefirin. Kefir yerine süzme yoğurt da olur mu? Olur tabii ki. Ki çoğu yerde Türkiye'de süzme yoğurt kullanılıyor. Ama aynı şey değil. Kefirin böyle bir daha ekşi ama biraz daha tatlı bir tarafı var. Orada da ekşi kremaya daha çok benziyor. Bu biberleri ise biraz daha uzun tutacağım. Şöyle 2 tur gibi. Bayağı da etliymiş bunlar. Bunlar tam salça yapmalıkmış. Hop. Kenara alıyorum. Son dakika biraz daha pişecek gibi. Biraz bu kahverengileşmesi önemliydi. Bu arada tavayı azıcık şöyle bir ıslatacağım. Ve bu tavadaki lezzetin hayata geri gelmesini istiyorum. Ve
Ve içine istersek bir parça zeytinyağı, istersek bir parça da tereyağı, en son zaten bir parçacık ekleyeceğim ama bir kaşık da zeytinyağı ekliyorum. Ve bütün bu sebzeleri içine atıyorum. Birazcık böyle kendilerini bırakacaklar. Şimdi bunlar bir taraftan pişerken etleri de şöyle altını yanına almaya başladım tekrar. Neredeyse bitmek üzere. Lavaşlarım şöyle birazcık daha güzelleşsinler diye üstüne koyuyorum. Sosları artık yerleştirebilirim. Avokadoyu da buraya koyuyorum. Gelelim kefire. Burada benim sabah erkenden koyduğum bir kefir var. Bu kadar su ve bu bayağı bu hale aldı. Ama yarım saatte hani burada beklettiğimizde de hala böyle sulu gibi ama örtünü böyle kenarından sıyırdığımız zaman daha böyle koyu kıvamlı şeyler çıkıyor. Bu halinde görmenizi istediğim için sabahtan biz bir parça daha koyduk. 20 dakikada ne hale geldiğini. Daha uzun koyma vaktiniz olursa da böyle olacağını bilin istedim. Fazla suyunu alıyorum. Böyle yoğun kısmını koyuyorum. Kefir ya. Gerçekten çok acayip. Son 3 dakika ama zaten oldu her şey. Bunu bizim oğlanlar yaptı. Çok hoşuma gitti. Fikir olarak. Şimdi bunu da böyle tavadan alıyorum. Herkes dürümünü yapabilsin diye ince ince parçalar ayırıp ama bozmadan tavadaki halini de şöyle şimdi tavada böyle kimi şey yapışıyor ya, çok azıcık bir su koyuyorum. Ve aslında cız 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 yapacak şey bu ve üzerine son dakika atacağım böyle yaklaşık yarım kaşık kadar tereyağı. Böyle tabanını şöyle bir gezdiriyorum ki bütün o lezzetler birbirine son olarak tekrardan geçsin. Bu arada hiç bu şeylere tuz, karabiber koymadık. Tavuğunkinden çok azıcık tuz ve başka da hiçbir şey eklemiyorum. Karabiber de eklemiyorum. Bu haliyle üzerine son 30 saniye hemen. Allah. Kesme işlemi de son dakika böyle. Ve bitti. 4, 3, 2, 1. Cız 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 sofraya geldik. Oldu mu? Sayılır. Oldu. Artık afiyetle yiyebiliriz. Tamam. Cızırtısıyla beraber fayita hazır ve nazır. Ve bundan sonra ben çok fazla laf etmek istemiyorum. Tunç sen gel, siz gelin. Yiyin, ben de sizi çekeyim. Olur mu? Yorumları siz yapın bakalım. Hadi bakalım. Aynen. Kefirden sürüyorum birazcık. Azıcık da bu avokadodan koydum. Hepsinden koyuyor musun tek seferde? Hayır. Tamam. Sonra? Bir parça tavuk aldım. İkiyi sıkıştırmıyorum. Sonra artık ne sebze geldiyse koydum ve şöyle. Dürdün. Biraz büyük dürüm oldu sanki. Biraz abartmış mı olabilirsin? Ona koyar mı? Torpilli Ya. durum olacağız. İyi mi? Fazla iyi yani. Burak'ın gerçekten mutlu olduğunu ben size bir ipucu vereyim arkadaşlar. Daha sonradan gerçek mi yapıyoruz şeyimi görebilirsiniz. Burak'ın eğer kaşları kanatlanıyorsa böyle yukarı doğru çıkıyor. Ama uç tarafları böyle kanat gibi olduğu zaman gerçekten hoşuna gidiyor. Ben oradan anlıyorum. Şuralar mı? Evet, oralar yukarı çıkıyor, evet. Hadi bakalım. Şimdi Tunç Bey. geçtim vallahi yaz önüne. Önce sosumu, avokadoyu altlık yapıyorum.
Altına tavuğu dayıyorum. Üstüne. Üstüne tavuk, sebzeleri. Tabut. Biraz soğan. Üstüne Oo. azıcık salsa. Bizim lavaşları. Oo. İyice durdum. Hepsini bir anda ağzıma atınca güzel görünmüyor. Bir suratın ekşidi zaten. Ağzım yandı o yüzden. Ha. Ben bu salatayı çok merak ettim. Güneşime karşı. O zaman hiç kameraman olmamışçasına yiyor. Bu arada Tunç çok Pişmiş güzel. biberleri Tadı nasıl? Tadını söyle Tunç, hiç demin Tadı anlaşılmadı. efsane güzeldi. Tavuklar Yani- sulu sulu olmuş, biberler tam pişmiş, çok güzel. Yağız'cığım. sıra bende. Tunç işleme yapıştı. Biberler çok iyi pişmiş. Ozan'dan efsane bir yorum geldi. Biberler çok iyiymiş sayın seyirciler. Evet Yağız. Kesin üstüne dökeceğim. Gerçek ruloyu Yağız yaptı. Hoppa. Yağız, babadan Meksikalı. Söyleyecekler Derdimiz olmuyor. kesinlikle öyle bir ayrıca pohpohlamak değil ama gerçekten çok lezzetli oldu. Her biri ayrı ayrı tek başına böyle asolist olabilecek lezzetler. Buraya kadar bizimle dayandıysanız bence videoyu beğenmeyi bir de kanala abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şuradan. Oradan biz yemeğe devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Fayita gibi diğer lezzetli yemekleri de izlemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Eğer hala abone olmadıysanız da buradan abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Dağılın.